Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın, gram altın ve İngiliz sterlini pound'la ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini %14'e çekti. Borsa İstanbul 100 endeksi dün %5,38'lik yükseliş ile 2278 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 60 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Endeksin dün gün içi en yüksek 2278 seviyesini görmesiyle en düşük 2175 seviyesini test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksinde %0,08'lik, S&P 500 tarafında %0,87 ve teknoloji borsası olan Nasdaq tarafında da %2,47'lik düşüşler hakimdi. Avrupa borsalarında karışık seyir hakimken Asya piyasalarının ilk işlem gününde ise satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyleyebilirim. Dün küresel borsalarda veri akışı oldukça yoğundu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde güvercin tonla mesajlar vermeye devam ederek Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın 2022'de faiz artırımının çok olası olmadığını açıklamasıyla Merkez Bankası'nın tedarik sıkıntısı ile enerji fiyatlarının büyüme ve enflasyon için risk oluşturduğunu ifade ederken enflasyonun kısa vadede de yüksek kalacağını dile getirdi. İngiltere Merkez Bankası ise faizi 15 baz puan artırarak %0,10'dan %0,25'e yükseltti. Bank of England, İngiltere Merkez Bankası böylece koronavirüs salgınından bu yana faiz artıran ilk büyük banka oldu. Banka 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını değiştirmedi. İngiltere'de dün açıklanan verilere göre enflasyonun %5,1 ile 2011 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın fazla beklemeden aksiyon aldığını görüyoruz. İçeride ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 100 baz puan indirdi. Karar metninde indirim alanlarının tamamlandığı 2022 yılının ilk çeyreğinde para politikası çerçevesinde gözden geçirileceği ifade edilirken Para Piyasası Kurulu'nda kararın sonrasında dolar Türk lira 15,70 Türk lirasına kadar yükseldikten sonra 15,62 seviyelerinde işlem görürken yurt içerisindeki yerleşiklerin döviz mevduatı ise 673 milyon doları aştığını gördük ve 231 milyar 645 milyon dolara da yükseldiğini buradan sizlere vurgulamak isterim. Kurdaki yükselişle birlikte döviz mevduatları toplam mevduatlar içindeki payı da %62,73 ile rekor kırmayı sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde dolar Türk lirası kuru 16 Türk lirası seviyesini kırarak yükseliş ivmesini sürdürüyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında FED toplantısı sonrası 1765 dolar üzerinde kalıcılık sağlanırken dolar endeksinde ve tahvil faizlerindeki yatay aşağı yönlü fiyatlamaların gerçekleşmesiyle birlikte yükselişlerin dün 1800 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Bugün haftanın son işlem gününde veri akışı sakin.
Amerika Birleşik Devletleri'nde borsada yaşanılan satışlar sonrasında altına olan talebin devamını bekliyorum. Özellikle 1790 seviyelerine geri çekilmeler alış fırsatı olmayı sürdürebilirken 1800 dolar üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda da 1815 ve 1820 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında kurda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi yaptıktan sonra yaşanılan yükselişle birlikte ons altında FED toplantısı sonrasında yaşanılan yükseliş eklenince üzerine 907 Türk Lirası'nı yeni tarihi zirvesi olarak test etti. Bugün nispeten veri akışı daha zayıf olacakken bu nedenle yükselişlerin 900 Türk Lirası üzerinde takip edilmesi gereken ve bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ise geri çekilmelerin 890 Türk Lirası seviyesine kadar olabileceğini de sizlere vurgulamak isterim. Bugün ons altında ve kurda yükselişin devamını bekliyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde 900 Türk Lirası'nı destek bölgesi olarak takip ederken yukarı yönlü hareketlerde ise 926 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere'de dün varlık alımlarının değiştirilmezken faizlerin %0,10 seviyesinden %0,25 seviyesine yükseltmesiyle enflasyonda yaşanılan yükselişi faiz artışı ile dizginlemeye çalışan banka karar sonrasında sterlinde yaşanılan değer kazancı ile birlikte paritenin 1,3374 seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise açıklanan veriler beklentilerden iyi gerçekleşmesine rağmen dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde aşağı yönlü fiyatlamalarında sürdüğünü söyleyebilirim. İngiltere'de parakende satışlar açıklanacak. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,34 seviyesinin ana direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmasıyla birlikte olası satış baskılarının yaşanması durumunda ise 1,3250 seviyelerinde ana destek noktası olarak yakından takip ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.